Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nora. Bugün sizlerle birlikte bu nohut modeli hırkayı yapacağız. Nohut modelini ben bebeklere çok yakıştırıyorum. Sayfamda da çok beğeniliyor ve çok istek alıyordu video çekmem için. Önce bir ön anlatım yapmak istiyorum. Yakadan başladım. Normal lastik örgüyle, tekli lastik örgüyle başladım. Yaka düşürme çalışması yaptım. Ve roba bittikten sonra kolun birini ördüm ve kolu tığ ile birleştirerek devam ettim. Sonra diğer kolu da ördükten sonra da beden çalışması yaptım. Kol altında küçük bir artırmamız var. Robadan sonra nohut modelini uyguladım. Kartopu Baby One ile ördüm. Anti peeling özelliği olan bir ip, 100 gram 250 metre uzunluğunda. Renk beyaz zaten. Yine de aynı renk örmek isterseniz renk numarası K010. 3 yumak ip kullandım ben. 1-1,5 yaş çok rahat giyebilir bu büyüklükteki hırkayı. Büyütmek istediğinizde de önlere ikişer, kollara ikişer, arkaya 4 ilmek ilave ederek büyütebilirsiniz. Her yaş grubu için artırarak bu şekilde devam edebilirsiniz. 2 yaştan sonrasında da roba artışlarını daha fazla yaparsınız. Tabii ki kol ve beden boyunda daha uzun örmeniz gerekecek. Şimdi burada bir ölçü vermek istiyorum. Şöyle. Beden genişliği 28 santim. Arka ortadan uzunluğu şöyle tam görünüyor sanırım. 34 santim. Kol boyu 31 santim. Kol altından kol boyu 18,5 santim. Reglan ölçüsü 13,5 santim. Şu yakasını da ölçmek istiyorum. Çünkü bazen çok dar ya da çok bol olduğunu söyleyenler oluyor. Burada benimki ne kadar oldu onu da gösterelim. Şöyle şuradan şuraya ölçüyorum. 9 santim. Evet, başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek tamamen ücretsiz. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. 4 numaralı şişime 81 ilmek attım. Başlama ipi sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Şimdi baştaki 2 ilmek ve sondaki 2 ilmeği örerken hep düz ilmekleri öreceğim. Ters ilmekleri boşaltacağım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi içeri aldım. İkinci ilmeği ters olduğu için örmüyorum. Tek lastik yapıyorum. Ve bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Yaka lastiğini örüyorum. Birinci sırayı örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters. Bir düz. 2 ilmeğim kaldı. İpimi içeri alıyorum. Ters ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım ve bir tane düz ördüm. Ön yüze geçtim. Ön yüzde ilk ilmeğim ters olduğu için örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Ve ters, düz, tek lastik olarak devam ediyorum.
bir ters, bir düz örüyorum. Sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Düz ilmeği örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve ters ilmeği boşalttım. Arka yüze geçtim. 2 sıra ördüm. 3. sıradayım. İlk ilmeğim düz olduğu için örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve ters ilmeği boşalıyorum. Diğer ilmeklerimi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters devam ediyorum. Evet, şu anda 3. sırayı örüyorum. Bu şekilde birkaç sıra örüp geliyorum. Evet, ön yüzde 1, 2, 3, 4, 5 sıra tekli lastik ördüm. Şimdi bu sırada hem ilk ileği açacağım hem de roba kurulumunu yapacağım. Ama ilk artışı bir sonraki ön yüzde yapacağım. Şimdi ilk ilmeğimi ters olduğu için boşalıyorum. 2, 3, 4 ilmek ördüm. İpimi doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2, 4, 6, 7, 8. Bu 8 ilmek kenar ilmeği olacak. Ön beden için 16 ilmek ayırdım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi burada roba ayrım yerinde 2 tane ters ilmek öreceğim. Bir tane ters örüyorum. Arasına bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Ve ters ördüm. 2 tane ters. Bu 2 ters ilmeğin öncesinde ve sonrasında artış yapılacak. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum. Kol için 10 ilmek ayırdım. Ve buradaki roba artış yerine geldim. Bir tane ters örüyorum. Bir tane işaret takıyorum. Ve ikinci ters örüyorum. Arka beden için 21 ilmek ayırdım. Roba artış yerindeki 2 ters ilmeği örüyorum. 1. Yine bir tane işaret takıyorum. 2 ilmeği ters ördüm. Kol için 10 ilmek. Ve roba artış için 2 tane ters ilmek. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane de diğer ön beden için. Şimdi burada kısa sıra çalışması yapacağım. Yaka düşürmek için, bebeğin yakası rahat olsun diye. Şimdi ilk bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi içeri alıyorum. Buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Bu yeşil olan koyu renkli kısa sıra çalışması için. Sıradaki ilmeği aldım. İpimi dışarı çıkardım ve örgüyü çevirdim.
Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek kaldı. Bu ilmeği yine örmeden alıyorum. Ve ipimi biraz sıkılayarak dışarı aldım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Şuradaki son ilmek belirleyiciye kadar düz örüyorum. Evet, sondaki ilmek belirleyiciye kadar geldim. Buradaki 2 tane roba ilmeğini örüyorum. Ön yüzde ters örmüştüm. Düz olarak ördüm. Şimdi burada kısa sıra çalışması yapacağım. Bir ilmek örüyorum. İpimi içeri aldım. Buraya da yine bir tane işaret takıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi dışarı aldım ve örgüyü çevirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek de bu tarafta kaldı. Şimdi ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi sıkılayarak dışarı alıyorum. Ve bir ilmek ördüm. Şimdi burası roba artış yeri. Bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artış yapacağım. Şu aradaki, şu görünen ilmeğe soldaki şişimle önden giriyorum. Ve şu şekilde şöyle düz olarak ördüm. 2 tane ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ve yine buradaki aradaki ilmeğe bu kez sol şişimle arkadan giriyorum ve buradan düz olarak ördüm. Kol ilmeklerini örüyorum. Aradaki ilmeğe soldaki şişimle önden giriyorum. Bir tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. 1, 2 ve yine bu aradaki ilmeğe bu kez sol şişimle arkadan giriyorum. İpimi dışarı aldım ve düz olarak ördüm. Şimdi arka beden ilmeklerini örüyorum. Arka beden ilmeklerini ördüm. Roba artış yerine geldim. Bu aradaki önden giriyorum. Ve şu şekilde çapraz olarak girip düz olarak ördüm. İpimi içeri aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm. İpimi dışarı aldım ve buradaki ilmeğin içine sol şişimle arkadan giriyorum.
ve düz olarak ördüm. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum. Evet, röv artış yerine geldim. Buradaki ilmeğe sol şişimle önden giriyorum. Ve bir tane düz olarak ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 ipimi dışarı aldım ve buradaki ilmeğe arkadan giriyorum. Düz olarak ördüm ve bu sıradaki son artışımı yapmış oldum. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Buraya geldim. Burada şurada sardığım ilmek var. Bunu şöyle şişimin üzerine aldım ve düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeği örüyorum düz olarak. İpimi içeri aldım. İşareti taktım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı alıp örgüyü çevirdim. Ve burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek kaldı. Bu ilmeği sağ şişime alıyorum. İpimi sıkılayarak dışarı aldım ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arka yüzde. Bütün ilmeklerimi düz örerek buraya kadar geliyorum. Evet, son röv artış yerine geldim. Düz örerek devam ediyorum. İşaretlediğim yere kadar. Burada şu sardığım ilmeği şişimin üzerine alıyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. İpimi içeri aldım. Burada işaret takıyorum. İlmeği örmeden aldım. İpimi dışarı çıkardım ve örgüyü çevirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek kaldı. İlmeği yine örmeden alıyorum. Sıkılayarak ipimi dışarı alıp röv artış yerine kadar düz olarak örüyorum. Evet, röv artış yerine geldim. Burada şuradan yine ilmek alıyorum. Sol şişimle önden girip bir tane düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 ve buradaki ilmeğe arkadan giriyorum sol şişimle. Düz olarak ördüm. Bu röv artış yerindeki ikişer tane ilmeği ön yüzde ters örüyorum, arka yüzde düz örüyorum. Diğer bütün ilmeklerimi de bu kenarlar hariç ön yüzde de arka yüzde de düz örüyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Evet, artış yerine geldim. Buradaki ilmeğe sol şişimle önden giriyorum ve düz olarak örüyorum. 2 tane ters ilmek. 1 2 ve buraya bu kez arkadan giriyorum sol şişimle ve düz olarak örüyorum.
Arka beden ilmeklerini örüyorum. Artışları hep ön yüzden yapıyorum. Artış yerine geldim. Buradaki ilmeğe sol şişimle önden giriyorum. Düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. 1 2 ilmek ters. Ve buradaki ilmeği bu kez arkadan giriyorum sol şişimle ve düz olarak örüyorum. Kol ilmekleri roba artış yerine geldim. Önden giriyorum. Düz ördüm. İp içeri aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 ipimi dışarı aldım. Ve sol şişimle önden giriyorum. Düz olarak ördüm. Şimdi bu işarete kadar ilerliyorum. Ve yine buradaki sardığım ipimi şişimin üzerine alıyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek örüyorum. İpimi içeri alıyorum. Tekrar işaretimi taktım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım. Örgüyü çevirdim. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kaldı. İlmeği örmeden aldım. İpimi sıkılayarak dışarı aldım. Ve düz olarak örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örerek buradaki işarete kadar geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örerek bu işarete kadar geldim. Şimdi şu ilmeği, arada sardığım ilmeği şişimin üzerine alıyorum ve 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeği ördüm. İpimi içeri aldım. Tekrar işaretimi takıyorum. İlmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım. Ve buradaki ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. İlmeği sağ şişime örmeden alıyorum. İpimi sıkılayarak dışarı aldım. Ve düz örerek artış yerine doğru ilerliyorum. Evet, roba artış yerine geldim. Buradan ilmeği alıp sol şişimle önden giriyorum. Ve düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. 1 2 ilmek ters. İpimi dışarı aldım. Ve buradaki ilmeğe sol şişimle arkadan giriyorum. Ve düz olarak ördüm. Kol ilmeklerini örüyorum. Evet, artış yerine geldim. Sol şişimle önden giriyorum.
düz olarak ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 ipimi dışarı aldım. Buradaki ilmeğe arkadan giriyorum. Düz olarak ördüm. Ve arka beden ilmekleri. Şimdi yine arka beden ilmeklerini örerek buradaki artış yerine geleceğim. Bu 2 tane ters ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer tane artış yapacağım. Kol ilmeklerini örüp yine burada da birer tane artış yapacağım ve bu işarete kadar geleceğim. Bu artışlarını yaparak kısa sıra çalışması yaptığım yere kadar geldim. Şimdi buradaki ilmeği şişimin üzerine alıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. 1 ilmek ördüm. İpimi içeri aldım. Yine işaretimi takıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım ve örgüyü çevirdim. 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. Bu taraf için son kısa sıra çalışması yaptım. İlmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi sıkılayarak dışarı alıyorum. Ve düz örerek sıra sonundaki bu işarete kadar geliyorum. Arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi düz örerek bu işarete kadar geldim. Buradaki sardığım ilmeği şişimin üzerine aldım ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek ördüm, ipimi içeri aldım. Tekrar işareti takıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. İpimi dışarı alıp örgüyü çevirdim. 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. Bu taraf için de son kısa sıra çalışmasını yapmış oldum. İlmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi sıkılayarak dışarı alıyorum. Ve roba artış yerine kadar düz örüyorum. Evet, roba artış yerine geldim. Aslında roba artış yerleri artık iyice belirginleşti. Bu ilmek belirleyicileri takmak zorunda değilsiniz. Ben bunlar takılıyken hiç rahat çalışamıyorum ama isteyen arkadaşlar oluyor. O yüzden takıyorum. Şimdi buradaki ilmeğe sol şişimle önden giriyorum. Ve buradaki artışımı yaptım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 ipimi dışarı aldım. Yine aradaki ipi alıyorum. Sol şişimle arkadan giriyorum. Ve düz olarak ördüm. Kol ilmeklerini örüyorum. Roba artış yerine geldim. Buradaki ilmeğe sol şişimle önden giriyorum. Düz olarak ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 ve yine buradaki ilmeğe sol şişimle arkadan giriyorum. Düz olarak ipimi de dışarı alıyorum ve düz olarak örüyorum. Roba artış yerlerindeki 2'şer tane ilmek ters. Diğer bütün ilmeklerimi düz örüyorum ve burada roba artış yerlerinde de artışımı yaparak bu işarete kadar ilerliyorum. Evet, ön yüzdeyim ve işarete kadar geldim. Kısa sıra çalışması yaptığım yere. Şimdi buradaki ilmeği şişimin üzerine aldım. Düz olarak ördüm.
2, 4, 6, 8 ilmek kenar ilmeğim. Ve bu ilmeklerimi artık dönüş yapmıyorum. Bir düz, bir ters. Eğer siz kız bebekler için örüyorsanız iliği burada açacaksınız. Onu da şöyle yapacaksınız. Şimdi 1, 2 ilmek ördüm. 3. Toplam 3 ilmek öreceğim. Bir tane artış yapacağım. Ve şu 2 ilmeği birlikte öreceğim. Eğer kız bebek için örüyorsanız bu şekilde olacak. Şimdi bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Sıra sonuna geldim. Düz ilmeğimi örüyorum. İpimi içeri aldım ve ters ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Pardon, arka yüze geçtim. Sekiz tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bir, düz ilmeği ördüm. İpimi içeri aldım. Ters ilmeği boşaldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, 8 tane kenar ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Roba boyunca bu şekilde devam edecek. Başta ve sonda 7 ilmek bir düz bir ters lastik olacak. Diğer ilmeklerim arka yüzde düz olacak. Şimdi ben düz örerek sıra sonundaki bu son ayraca kadar geliyorum. Evet, buradaki son işarete geldim. Arka yüzdeyim. Buradaki ilmeği şişimin üzerine aldım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve artık dönüş yapmıyorum. Lastik kısmını yapıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Burada ilk açmıştık. Bir ters, bir düz. İpimi içeri alıyorum. Ters ilmeği boşaldım. İpimi dışarı aldım ve bir düz. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, kısa sıra çalışması yaptık. Yakayı düşürmüş olduk. Bundan sonra artık sadece bu ikişer tane ters ilmek öncesinde ve sonrasında birer tane artış olacak. Başta ve sonda 8'er tane lastik ilmeği olacak, kenar ilmeği. Ve diğer ilmekler, aradaki ilmekler ön yüzde de arka yüzde de düz olacak. Aradaki bu ikişer ilmek de ön yüzde ters, arka yüzde düz olacak. Şimdi bu şekilde artışları yaparak devam edelim. İlk iliği açmıştım. İkinci iliği açarken tekrar geleceğim ve kaç sırada bir ilk açtığımızı söyleyeceğim. Evet, ilk iliği açmıştık. İkinci iliği açarken de yine göstereceğim demiştim. 15 kez artış yaptım şu ana kadar. Şurada burası örgünün ön yüzü. Burası arka. Şimdi arkadan şu iliğin üstündeki sıraları sayacağım. Şöyle düzleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 sıra ördüm. Şimdi ön yüzde ikinci iliği açacağım ve bundan sonra hep bu şekilde açacağım ilikleri 22 sıra sayarak. Yine ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği ördüm. 2,
3, dördüncü ilmeği de örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Bir tane doladım. Şu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve normal ters, düz. Ve örmeye devam ediyorum. Şu ana kadar 15 tane artış yapmıştım. Bu sırada 16. artışı yapacağım. Ve roba artışı bitinceye kadar örmeye devam ediyorum. Evet, roba bitti. Şu ana kadar 18 kez artış yaptım. Şimdi şurada santim olarak da ölçü vermek istiyorum. Yakadan itibaren evet 12,5 santim. Reglam boyu 12,5 santim oldu. 18 kez artış yaptım. Şu anda şişimde 225 ilmek var. Şimdi şöyle ayrımları yapacağım. Ön beden ilmekleri. Burada roba ayrım yerinde 2 tane ters ilmek vardı. Bu 2 ters ilmeği de ön bedene katıyorum. Buraya bir tane işaret takıyorum. Ön beden ilmeklerim 36 oldu. Burası kol ilmekleri. Burada da yine bu 2 tane ilmeği arka bedene katıyorum. Ve kol ilmekleri 46. Bu 2 tane ilmeği arka bedene katmış oldum. Burası arka beden. Ve yine buradaki 2 ilmeği arka bedene katıyorum. Arka beden ilmekleri 61. Bu 2 ilmeği ön bedene katıyorum. Kol ilmekleri 46 ve diğer ön bedende 36. Şimdi bu işarete kadar ön beden ilmeklerini örüyorum. Ön beden için 36 ilmek ayırmıştım. Bu 36 ilmeğimi yine aynı şekilde örüyorum. Başta 8 tane bir ters bir düz ilmeklerim. Sonrasında da işarete kadar düz örüyorum. Evet, bu ilmeklerimi de düz örüyorum. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Artık sadece kol ilmeklerini öreceğim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, kolda 46 ilmek vardı. 45 ilmeği ördüm. İpimi içeri aldım ve son ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, arka yüzde 45 ilmeğimi ördüm. İpimi içeri aldım ve 46. ilmeği örmeden aldım. Tekrar ön yüze geçtim. Bundan sonra artık ön yüzde ilk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve
Sıra sonunda bir ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artık ön yüzü hep ters olarak öreceğim. Son ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. İlk ilmeğim düz, kenar ilmeğim. Şimdi ipimi içeri doğru alıyorum ve 2 tane ilmeği birlikte alıyorum. İpimi dışarı alıyorum. Bu bir tane ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek örüyorum. Şişimden çıkarmadan bir ilmek doluyorum ve bir ilmek daha örüyorum. Ve 1, 2, 3 ilmek oldu. İpimi içeri aldım. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. İlmeğin içine giriyorum. Bir ilmek örüyorum. Ama sol şişimden ilmeği çıkarmıyorum. Bir doladım ve ördüm. 1, 2, 3 ilmek oldu. 2 ilmek birlikte evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve son ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde yine ilk ilmeğimi düz örüyorum. Diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ön yüzde bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geldim. Son ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeğimi bir tane düz örüyorum. Şimdi burada şu bir tane tek ilmek var. Burada da tek ilmekten çıkardığım 3 ilmek var. Şimdi şu tek ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm ve 3 ilmek çıkardım. İpimi içeri alıyorum ve şuradaki tek ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Bu 3 ilmeği bir kere de örüyorum. İpimi dışarı aldım. Tek ilmek var. Tek ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. İpimi içeri alıyorum. Buradaki 3 ilmeği bir kere de örüyorum. İpimi dışarı aldım. Tek ilmeği 1, 2, 3. İpimi içeri aldım ve buradaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı aldım.
tek ilmekten 1, 2, 3 ilmek çıkardım. İpimi içeri aldım ve buradaki 3 ilmeği birlikte ördüm. İpimi içeri alıyorum ve kenar ilmeğini örmeden aldım. Evet, nohutlar oluşmaya başladı. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği de örmeden alıyorum. Evet, tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra sıradaki şurada tek ilmekten çıkardığım 3 ilmek var. O 3 ilmeği ters olarak birlikte örüyorum. Tek ilmekten de 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ters olarak. İpimi dışarı aldım ve bir ilmekten 1, 2, 3 ilmek çıkardım. İpimi içeri aldım. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı aldım. 1, 2, 3 ilmek çıkardım. Sırada 3 ilmek var. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İpimi dışarı alıyorum ve tek ilmeği de 1, 2, 3 ilmek çıkararak örüyorum. Evet, bundan sonra arka yüzler hep böyle olacak. 3 ilmek gördüğümde üçünü birlikte ters öreceğim. Tek ilmeğin içinden de 3 tane ilmek çıkaracağım. Arka yüzler hep bu şekilde olacak. Ön yüzde de bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Model artık çıktı, nohut modeli. Bu şekilde bilek kısmına kadar örelim. Sonra bilek çalışması yapacağız. Evet, kolun biri bitti. Şöyle ölçü vermek istiyorum. Yakadan itibaren kol boyu 27 santim. Şu nohutları da sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane nohut var. Şimdi arka tarafta ördüğümde 22. nohut oluşacak. Kol ilmeklerini örmeye başladığımda 46 ilmek vardı. Nohut modelinin ilk kurulumunu yaparken, normalde nohut modelini örerken 3 ilmeği birlikte örüp bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Nohut modeli büzmesin diye bir ilmekten 3 ilmek çıkardım ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Normalde 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Ama sadece kurulum ilk sırasında, nohutun ilk sırasında 2 ilmeği birlikte ördüm. Ve 46 ilmek 61 ilmek oldu. Ve 61 ilmeği de normal nohut modelini örerek devam ettirdim. Şimdi burada 61 ilmeği 46 ilmeğe düşüreceğim. Aynı zamanda da bilek kısmı için de eksiltme yapacağım. O nedenle de şöyle yapacağım. Bu 3 ilmeği yine birlikte öreceğim.
tek ilmekten 3 ilmek çıkarmam gerekiyor normalde nohut modelinde. Ama bir tanesinde 2 ilmek çıkaracağım, birini tek öreceğim. Bu tek ilmeklerin birinden 2 ilmek çıkaracağım, birini tek olarak öreceğim. Şöyle başlıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum, kenar ilmeği. Sırada 3 ilmek var. Bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. Evet, şimdi sırada bir tane tek ilmek var. Bunun yönünü değiştiriyorum. Ve bir de çapraz olarak giriyorum. 2, bir ilmekten bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. İpimi içeri alıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı alıyorum ve bu ilmeği tek olarak örüyorum. Hep bu şekilde olacak. Bir ilmekten 2 ilmek çıkaracağım. Sonra bir ilmeği tek olarak öreceğim. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. İpin yönünü değiştiriyorum. Bir tane düz girerek ördüm. Bir de çapraz girerek ördüm. 2. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı aldım ve bu ilmeği tek olarak ördüm. Evet, bu tek ilmeklerin içinden normalde nohut modelini yaparken 3 ilmek çıkarıyorduk. Şimdi bu sırada bir tane 2 ilmek çıkarıyorum, bir tane tek olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi şu anda şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmek var. Şimdi artık lastik kısmına geçiyorum. İlk ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra sonunda tek ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Sıra sonunda tek ilmek kalınca örmeden alıyorum. Kol boyunca da aynı şekilde yaptım zaten. Bir ters bir düz tek lastik olarak devam ediyorum. Sıra sonunda tek ilmek kalınca örmeden alacağım. Kol lastiğinde birinci sırayı örüyorum. Sıra sonuna geldim. İpimi içeri aldım ve son ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçtim. İkinci sırayı örüyorum. İlk ilmeğim düz. İpimi içeri aldım ve yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz tek lastik olarak örüyorum. Şu anda ikinci sıradayım. Birazcık böyle öreceğim ve artık kolu bitireceğiz. 8 sıra bir ters bir düz tek lastik ördüm. Şimdi artık örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Düzleri düz, tersleri ters öreceğim. İlk ilmeğim düz. Ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeği düz olarak örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters örüyorum. İlmeği üzerinden atlatıyorum.
Evet, bu şekilde kolu da bitirmiş oluyorum. Evet, son 2 ilmek kaldı. Düz ilmeği düz olarak örüyorum. Ters ilmeği de ters örüyorum. Ve ilmeği üzerinden atlatıyorum. Şimdi ön yüzleri birbirine bakacak şekilde kolu birleştirdim. Tığ ile birleştireceğim. Şuradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Burada bir zincir çekerek sabitledim. Sonra karşılıklı olarak bir buradaki son ilmeğin içine giriyorum. Kenar ilmeğine. Ve bir de buradaki kenar ilmeğine giriyorum. Ve kaydırarak içinden geçirdim. Bir buradan, bir karşı taraftan sırayla kaydırarak içinden geçiriyorum. Şöyle bir daha göstereyim. Bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek karşıdan alıyorum. Şu şekilde. Ve tığımın içindeki ilmeğin içinden geçiriyorum. Büzülmesin diye bu tığdaki ilmeği biraz bol bırakıyorum. Bir buradan alıyorum. Bir karşıdan alıyorum. Ve kaydırarak içinden geçiriyorum. Evet, kol altına kadar bu şekilde birleştiriyorum kolu. Evet, kolu birleştiriyorum. Evet, son birleştirmeyi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum sıkılamak için. Ve bu tığdaki ilmeği de şişime taktım. Şimdi arka beden ilmeklerini örüyorum. Düz olarak örüyorum yine. Arka beden ilmeklerini örerek diğer kol altına doğru ilerliyorum. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Bu iki işaret arasında 46 ilmek var. Şimdi bu 46 ilmeği tıpkı diğer kol gibi öreceğim. Şimdi ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra düz ördükten sonra ön yüzde ters örerek modele başlayacağım ve arka yüzde de nohut modeline devam edeceğim. Tıpkı diğer kolun aynısını öreceğim. O yüzden tekrar anlatmaya gerek yok. Şimdi bu kolda örüp daha sonra da kol altı birleştirmesini göstereceğim. Evet, ikinci kolda tığ ile birleştiriyorum. Evet, son ilmeğimi bir kez zincir çekiyorum. Ve tığdaki ilmeği de şişime taktım.
Burası arka beden. Tığımı taktım ve ön bedeni örmeye devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 8 tane ilmeği yine bir ters bir düz lastik öreceğim. Daha önceden ördüğüm gibi. Arka yüzde de yine 8 ilmeği lastik öreceğim. Diğer ilmekleri de düz örerek kol altına doğru ilerleyeceğim ve kol altını göstereceğim. Ön beden ilmeklerini örerek kol altına ilerliyorum. Kol altına geldim. Şurada boşluk olmaması için şu ilmeği şöyle alttan boşluk olmasın diye bunu da böyle üste tutuyorum. Evet, bu ilmeği düz olarak ördüm. Tığımdaki burayı örerek geldiğim ilmeği ördüm. Şimdi bu taraftan da yine buradaki ilmeği örüyorum. Ve arka beden ilmeklerini örerek devam ediyorum. Düz örgüyle arka beden ilmeklerini örüyorum ve diğer kol altında yine aynı şekilde göstereceğim. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Şimdi şuradan bir tane ilmek alıyorum. Şu şekilde düz olarak ördüm. Ortadaki ilmeği ördüm. Buradan da yine şu ilmeği alarak örüyorum. Ve düz örerek ön bedeni de tamamlıyorum. Burada yine lastik öreceğim ve arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçeceğim. Evet, arka yüzde kol altı birleştirmesini yaptım ve ön yüze geldim. Ön yüzde yine 8 tane kenar lastiğini örüyorum. Ters ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 tane kenar ilmeklerini ördüm. İpimi içeri alıyorum ve sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonunda 8 ilmek kalınca yine o 8 ilmeği kenar lastiğini örüp arka yüzde de nohut modelinin kurulumunu yapacağız. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi örüyorum 8 tane. Ön beden ve arka beden ilmeklerinin toplamı 133'tü. Kol altlarındaki artırmalardan sonra şu anda şişimde 139 ilmek var. 2, 4, 6, 7, 8 tane kenar ilmeğini ördüm. Şimdi burada bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Ördüm, bir tane doladım ve bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeği birlikte alıyorum. Normalde nohut modelinde 3 ilmeği birlikte almam gerekiyor. Ama bu ilk sırada bu şekilde yapıyorum ki nohut modeli büzmesin diye. İkisini birlikte aldım. İpimi dışarı çıkardım. İlmeğin içine girip bir ilmek örüyorum. Sol şişimden ilmeği çıkarmadan bir tane doluyorum ve bir kez daha örüyorum. Aynı ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. İpimi içeri aldım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı aldım. İlmeği bir kez örüyorum. Bir tane doladım ve bir daha örüyorum. 3 ilmek. İpimi içeri aldım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı aldım. 1 2 3
Sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde örüyorum. Evet, ön yüzdeyim. Başta ve sonda yine 8 ilmek lastik olarak örüyorum. Sonra ipimi içeri alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Nohut modelini örerken ön yüzde hep ters öreceğiz. Evet, şimdi arka tarafta nohut modelini kurarken 3 tane almam gereken ilmeği 2 tane alarak artış yapmış oldum. Şimdi ben bu sırayı örerken aynı zamanda da sayacağım ve şu anda şişimde kaç ilmek olduğunu da söyleyeceğim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi ters ördüm ve şu anda şişimde 180 ilmek var. Arka yüze geçiyorum. Ön yüz artık bundan sonra hep başta ve sonda 8 ilmek lastik olacak. Kenar ilmeği. Onun dışındaki bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Tıpkı kolda ördüğüm gibi. Arka yüzde de yine başta ve sonda 8 ilmek lastik kenar ilmeğimi örüyorum. Sekiz tane kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi buradan bakıyorum. Bu tek ilmek, bu 3 ilmek. Tek ilmekten çıkardığım 3 ilmek. Bu 3 ilmeği ters olarak 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Burada tek ilmek var. Bu tek ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bir tane örüyorum. Soldaki şişimdeki ilmeğim duruyor. Bir doladım ve bir ördüm. İpimi içeri aldım. Tek ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Bu 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İpimi dışarı alıyorum ve tek ilmeği örüyorum. Doladım. 2, bir daha ördüm. 3. İpimi içeri aldım. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Tek ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. İpimi içeri aldım. Burada zaten çok belirgin bu 3 ilmek. Tek ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Üçünü birlikte ters olarak örüyorum. İpimi dışarı alıyorum ve tek ilmek de belli. Bu tek ilmeği de 3 ilmek olarak örüyorum. Evet, nohut modeli boyunca etek lastiğine kadar ön yüzde bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Arka yüzde şu andaki ördüğüm gibi öreceğim. 3 ilmek gördüğümde üçünü birlikte ters öreceğim. İpimi dışarı alacağım ve tek ilmek gördüğümde de 1, 2, 3 ilmek çıkaracağım bu tek ilmekten. İpimi içeri aldım. 3 ilmek var. Üçünü birlikte ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Tek ilmek var. Tek ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. Ve ön yüze geldiğimde yine bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Evet, ön yüzde nohut modeli oluşmaya başladı. Kolları da şöyle çevirelim. Kollar bitmişti. Tıpkı koldaki gibi örüyoruz nohut modelini. Diğer kolu da çıkartalım. Evet, kollar bitti ve beden kısmını örmeye başladım. İlk nohut modeli de oluşmaya başladı. Bu şekilde
Nohut modelini örerken ne yapıyoruz? Başta ve sonda 8'er tane kenar ilmeğini örmeye devam ediyoruz. Yine şurada ben bu taraftan açmıştım iliği. 2 tane ilik açmıştım. Şu anda hatırlayamadım kaç sıra olduğunu ama söylemiştim zaten. Aynı aralıklarla ilik açmaya devam edeceğiz. Ön yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Arka yüzde de yine 3 ilmek gördüğüm zaman 3 ilmeği birlikte ters olarak öreceğim. Düz ilmeği de tek ilmeği de tekrar göstereyim burada. Bütün örgü boyunca arka yüzleri örerken ipimi içeri alacağım ve 3 tane ilmeği gördüğümde üçünü birlikte ters öreceğim. İpimi dışarı alacağım ve tek ilmeği gördüğümde de 1 doluyorum, 2 bir daha örüyorum, 3 bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olacağım. Yani şurada 1 2 3 ilmek ve tek ilmek, toplam 4 ilmek. Şimdi ben ipimi içeri alıyorum. Bu 3 ilmeği bir kere de örüyorum. Bir ilmek, ipimi dışarı alıyorum ve tek ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Ve yine toplam 4 ilmek oldu. Arka yüzleri de hep bu şekilde örerek etek ucuna kadar ilerleyelim. Evet, hırkanın lastiğe kadar olan kısmını ördüm. Artık lastik kısmını örmeye başlayacağım. Şurada nohutları saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde sayıyorum. Toplam 27 nohut modeli ördüm. Şimdi arka yüzde ördüğümde 28 model olacak. Yine 8 kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Evet. Nohut modeline geldi sıra. Burada tek ilmek var. Buradan ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve 2 ilmek çıkaracağım. 1 2. Normalde 3 ilmek çıkarıyordum. Bu sırada 2 ilmek çıkaracağım. İpimi içeri alıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı alıyorum ve ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bir de çapraz örüyorum. 2. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi dışarı aldım ve ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 1 2 ilmek çıkarttım. Bu sırayı sıra boyunca hep bu şekilde örüyorum. Evet, sıra sonuna doğru ilerliyorum. Burada tek ilmek var. Yönü değiştirdim. 1 2 ilmek ördüm. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İki, 4, 6, 8 kenar ilmeği. Ön yüzdeyim. Ön yüzde lastik örgü örmeye başlayacağım. Şu anda şişimde 139 ilmek var. Tıpkı nohut modeline başladığım sayıya ulaşmış oldum. Eğer siz herhangi bir şekilde belki bir yerde artışta, eksiltmelerde yanlışlık olabilir.
görüntü olarak eğer modelinizi bozmadıysanız. Ama sayınızda bir eksiklik ya da fazlalık varsa hiç önemli değil. Önemli olan tek sayı olması. Birkaç tane eksik ya da birkaç tane fazla o kadar önemli değil. Ama eğer ilmek sayınız çift olursa tek sayıya düşürmeniz gerekiyor. Onun için de şöyle ortalarda bir yerde, arka ortada bir yerde bir ilmeği çift olarak ördüğünüzde sizin ilmek sayınız da tek sayıya düşmüş olur. Şimdi artık tekli lastik örmeye başlıyorum. Bir düz bir ters, tıpkı bu kenarda olduğu gibi, sadece ilk iki ilmekte biliyorsunuz ters ilmekleri örmüyordum. Diğer normal ilmeklerimin hepsini düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Şimdi kenardaki 8. ilmeğimi düz ördüm. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, bir sıra tekli lastik ördüm. Şişimde 139 ilmek olacaktı. Yalnız 140 ilmek vardı benimkinde. O nedenle belki bir önceki sırada yapsaydım, böyle kaydırmalı olduğu için, o zaman 139 olabilirdi. Ondan kaynaklı da olmuş olabilir. Şişimde 140 ilmek olduğu için ortalarda bir yerde 2 ilmeği birlikte örerek yaptım ve şu anda şişimde 139 ilmek var. Tam tek sayı oldu şu anda. Bir sıra lastik örmüş oldum. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Yine tek lastik örmeye devam ediyorum. Şu anda arka yüzdeyim. Şu ana kadar 4 tane ilik açtım. Ön yüze geldiğimde de 5. iliği açacağım. Şimdi tek lastik olarak bu sırayı da tamamlayalım. Ön yüzde 5. iliği de yine birlikte açalım. Evet, 2 sıra lastik ördüm. Şimdi 3. sırayı örerken ilik açacağım. 5. iliğimi açıyorum. 1 2 3 4 ilmeği ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İlk açtım. Yine bir ters bir düz. Burası 3. sıra. Evet, şuradan itibaren sayabilirsiniz tersleri. 1 2 3. Burada düzleri de sayabilirsiniz. 1 2 3. Bu şekilde örmeye devam ediyorum lastik kısmını. Evet, lastik kısmını 8 sıra ördüm. Şuradan tersleri sayarsak eğer 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm. 9. sırada da örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Son iliğimizi de açmıştık. Bu son iliği açarken bir önceki 4. ilikten sonra ikisinin arası 18 sıra oldu buradan arkadan saydığımda. Şimdi örerek kesme tekniğiyle kestiğimi söylemiştim. Onu da şu şekilde yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlar için göstereceğim. Düz, yani örerek kesme tekniğinde ilmeği olduğu gibi örüyorum ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Şimdi sırada düz ilmek var. Düz örüyorum. Şöyle. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, örerek kesme tekniğinde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz,
ters. Evet. Lastiği de bu şekilde örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Ve hırkamız bitmiş olacak. Ben şimdi düğmelerini de dikeceğim. Ve tam boy olarak tekrar geleceğim. Evet, hırkamız bitti. Tam 1-1,5 yaş bebeklerinize olacak ölçüde oldu. Çok kullanışlı bir model. Çok da şık bir model. Bebeklere çok yakışıyor bu nohut modeli zaten. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Eğer örerseniz Instagram'dan benimle paylaşırsanız ben de görmüş olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.